Catherine, o sabah tek bir şeye inanmak istiyordu. Yağmur duracak ve sonunda Tilney'lerle birlikte beklediği o yürüyüşe çıkacaktı. Fakat gökyüzünün oyunları kadar, insanların oyunları da hesaba katılmalıydı. Tam umutları tükenmek üzereyken kapısına gelen John Thorpe, ona cazip bir gezi teklif etti ve daha da önemlisi, Tilney'leri gördüğünü söyleyerek Catherine'in bütün şüphelerini ortadan kaldırdı. Catherine onun sözlerine inandı ve arabaya bindi. Ancak birkaç dakika sonra, sokakta karşısına çıkan manzara, Thorpe'un söylediklerinin hiç de doğru olmadığını gösterecekti. Şimdi Catherine hem kandırıldığını anlayacak, hem de bu hatanın bedelini hiç beklemediği bir şekilde ödeyecekti. Ertesi gün, oldukça ciddi görünen bir sabah getirdi. Güneş, ortaya çıkmak için sadece birkaç isteksiz çaba gösterdi. Catherine ise bundan en olumlu dileklerini türetti. Yılın bu kadar erken saatlerinde parlak başlayan bir sabahın genellikle yağmura dönüştüğünü kabul ediyordu, ancak böyle bulutlu bir havanın, gün ilerledikçe iyileşme habercisi olduğuna inanıyordu. Umutlarını doğrulamak için Bay Allen'a başvurdu. Ancak Bay Allen, gökyüzü ve barometresi hakkında hiçbir kesin söz vermeyi kabul etmiyordu. Güneş ışığı konusunda ketumdu. Catherine bu kez Bayan Allen'a başvurdu. Bayan Allen'ın görüşü çok daha pozitifti. Dünyanın çok güzel bir gün olacağından hiç şüphesi yoktu. Tabii bulutlar kaybolur ve güneş dışarıda kalmayı başarabilirse. Ancak saat 11 civarında, pencerelere düşen birkaç küçük yağmur damlası Catherine'in dikkatli gözlerini çekti. "Ah, sevgilim, gerçekten ıslak bir hava olacağına inanıyorum," dedi umut dolu bir tonla. "Ben de tam nasıl olacağını düşünmüştüm," dedi Bayan Allen. "Bugün yürüyüş yok," diye iç çekti Catherine. "Ama belki de ciddi bir şey olmaz. Yoksa saat 12'den önce dayanabilir." "Belki olabilir sevgilim. Ama o zaman da her yer çok kirli olacak." "Ah, bu hiçbir anlam ifade etmez, toprak umursamaz ki." "Hayır," diye yanıtladı arkadaşı çok sakin bir şekilde. "Biliyorum, sen pisliği hiç ama hiç umursamazsın." Kısa bir duraklamadan sonra, pencereden dışarıyı izleyen Catherine bağırdı, "Daha hızlı geliyor." Gerçekten de öyle. Yağmur böyle devam ederse, sokaklar çok kötü ıslanacak. Zaten 4 şemsiye açılmış bile. Bir insanın şemsiye manzarasından ne kadar nefret ettiğini anlatamam. Taşımak gerçekten hiç hoş değil. Ben her zaman bir sandalye ile taşınmayı tercih ederim. Oysa çok güzel bir sabahtı. Kuruyacağına o kadar inanmıştım ki. İnsanların hepsi gerçekten öyle düşünebilirdi. Sabah boyunca yağmur yağarsa pompa odasında çok az kişi olacak. Umarım Bay Allen dışarı çıktığında büyük paltosunu giyer. Ama sanırım giymeyecek. Çünkü dünyadaki herhangi bir şeyi yapmayı, büyük bir paltoyla dışarı çıkmaya tercih eder. Oysa onun için çok rahat olmalı, hiç anlamıyorum. Yağmur devam etti. Hızlı ama ağır değildi. Catherine her 5 dakikada bir saatin başına gidiyordu. Her dönüşünde kendi kendine sözler veriyordu. Eğer 5 dakika daha yağarsa, artık bu konuyu tamamen umutsuz kabul edecekti. Saat 12 vurdu. Ve hala yağmur yağıyordu. "Gidemeyeceksin benim canım. Henüz tam olarak umutsuzluğa kapılmıyorum. 12'yi çeyrek geçene kadar vazgeçmeyeceğim. Tam havanın açılma zamanıdır ve bence şu an biraz daha hafif görünüyor." İşte, saat 12'yi 20 geçiyor. Artık tamamen vazgeçiyorum. Ah, keşke burada da Udolfo'daki gibi hava koşulları olsaydı. Ya da en azından Toskana ve Fransa'nın güneyindeki gibi. Zavallı Saint Aubyn'in öldüğü gece. Ne güzel bir havaydı. Saat 12.30'da, Catherine'in havaya olan kaygılı dikkati artık son bulmuştu. Gökyüzü gönüllü olarak temizlenmeye başladığında, bu değişiklik üzerinde hiçbir hak talep edemedi. Ani bir güneş ışıltısı onu oldukça şaşırttı. Etrafına baktı. Bulutlar dağılmıştı. Bu mutlu görünümü gözetlemek ve umutlanmak için hemen pencereye geri döndü. 10 dakika içinde, parlak bir öğleden sonranın geleceğinden artık emindi. Bu durum, Bayan Allen'ın, "Havanın her zaman düzeleceğini düşünmüştüm," görüşünü de haklı çıkardı. Ancak Catherine hala arkadaşlarını beklemek zorundaydı. Yağmur çok fazla yağmamış olsa bile, Bayan Tilney'nin dışarı çıkmaya cesaret edip edemeyeceği hala bir soru işaretiydi. Bayan Allen'ın kocasıyla pompa odasına kadar gitmesi imkansızdı, ortalık çok kirliydi. Bu yüzden Bay Allen tek başına yola çıktı. Catherine onu pencereden izlerken, aynı iki açık arabanın yaklaşmasıyla dikkati dağıldı. Arabalar, birkaç sabah önce onu şaşırtan aynı 3 kişiyi taşıyordu.
Kardeşim Isabella ve Bay Thorpe. İlan ediyorum, beni almaya geliyorlar. Belki, ama gitmeyeceğim. Gerçekten gidemem. Çünkü biliyorsunuz, Bayan Tilney her an gelebilir. Bayan Ellen onu onayladı. John Thorpe kısa sürede yanlarındaydı. Sesi kendisinden önce gelmişti. Çünkü daha merdivenlerdeyken Bayan Morland'a sesleniyordu. "Acele et, acele et," diye bağırdı kapıyı açarken. "Şapkanı hemen tak, hiç kaybedecek zamanımız yok. Bristol'a gidiyoruz." "Nasılsınız Bayan Ellen?" "Bristol'a mı? Bu çok uzak bir yol değil mi? Ama yine de bugün sizinle gelemem. Çünkü sözüm var. Her an bir arkadaşımı bekliyorum." Tabii ki bu gerekçe şiddetle küçümsendi, bir sebep olarak kabul edilmedi. Bayan Ellen onu desteklemesi için çağrıldı. Diğer ikisi de içeri girip ikna etmek için yardıma başladı. "En tatlı Catherine, bu ne kadar hoş bir fikir değil mi? En cennet gibi sürüşü yapacağız. Kardeşine ve bana bu plan için teşekkür etmelisin." Kahvaltı saatinde birdenbire kafamıza fırladı, gerçekten ikimizin de aynı anda aklına geldi. Ve eğer o iğrenç yağmur olmasaydı 2 saat önce yola çıkmış olacaktık. Ama geceleri ay ışığı var, harika olacak. Ah, kırsal havanın ve sessizliğin düşüncesi bile beni çok sevindiriyor. Alt odalara gitmekten çok daha iyi. Doğrudan Clifton'a gidip orada yemek yiyeceğiz. Yemek biter bitmez Kings Weston'a geçmek için bolca vaktimiz olacak. "Bu kadar çok şey yapabileceğimizi sanmıyorum," dedi Morland. "Seni boğuk adam," diye bağırdı Thorpe. 10 kat daha fazlasını yapabiliriz. Kings Weston'da neymiş? Evet, Blaise Kalesi de var. Duyabileceğin diğer her şey orada. Ama işte kız kardeşin gitmeyeceğini söylüyor. "Blaise Kalesi mi?" diye bağırdı Catherine. "O da ne? İngiltere'nin en güzel yeri. Görmek için 50 mil gitmeye değer." "Ne? Gerçekten bir kale mi? Eski bir kale mi? Krallıktaki en eskisi. Ama bu, insanın kitaplarda okuduğu gibi bir şey mi?" "Aynen öyle. Birebir aynı. Ama şimdi gerçekten söyle. Kuleleri ve uzun galerileri var mı?" "Onlarca. O zaman görmek isterim. Ama gidemem. Gidemem." "Gitmemek mi? Sevgili yaratığım, ne demek istiyorsun?" "Gidemem çünkü." Konuşurken başını öne eğdi. Isabella'nın gülümsemesinden korkuyordu. Tırnak işareti ... "Bayan Tilney ve kardeşinin gelmesini bekliyorum. Beni kırsal yürüyüşe çıkarmak için arayacaklar. Saat 12'de geleceklerine söz vermişlerdi, sadece yağmur yağdı. Ama şimdi hava çok güzel, sanırım yakında burada olurlar." "Gerçekten gelmeyecekler," diye bağırdı Thorpe. "Çünkü onları Broad Street'te gördük. Parlak bir Phaeton sürmüyor mu o? Kestane rengi atları olan?" "Gerçekten bilmiyorum." "Evet, biliyorum, çok iyi biliyorum. Onu gördüm. Dün gece dans ettiğin adamdan bahsediyorsun, değil mi?" "Evet. O anda onu Lansdowne yoluna dönerken gördüm. Yanında zeki görünümlü bir kız vardı, araba sürüyordu." Tırnak işareti. "Gerçekten mi? Ruhum üzerine yemin ederim. Onu doğrudan tanıdım, harika atları vardı. Çok tuhaf. Ama sanırım havanın yürümek için çok kirli olacağını düşündüler. Ve kesinlikle öyle düşündüler. Çünkü hayatımda hiç bu kadar çok çamur görmemiştim." "Yürümek mi? Uçabilsen bile yürüyemezsin. Bütün kış boyunca sokaklar hiç bu kadar kirlenmemişti, her yer bileklere kadar çamur içinde." Isabella da bunu doğruladı. "Sevgili Catherine, dışarıdaki çamur hakkında hiçbir fikir edinemezsin. Gel, gitmelisin. Şimdi gitmeyi reddedemezsin. Şatonuzu gerçekten görmek isterim. Ama her yerini gezebilir miyiz? Her merdivenden yukarı çıkıp her odaya girebilir miyiz?" "Evet, evet, her köşesine ve deliğine girebiliriz. Ama o zaman, ya sadece 1 saatliğine dışarı çıktılarsa? Kuruyana kadar bekleyip sonra beni ararlarsa? İçini rahat tut, bunun hiç tehlikesi yok. Çünkü Tilney'nin at sırtında geçen bir adama alaycı bir şekilde Whitcrox'a kadar gideceklerini söylediğini duydum. O zaman gideceğim." "Gideyim mi Bayan Ellen?" "Nasıl istersen sevgilim." "Bayan Ellen, onu gitmeye ikna etmelisiniz," diye haykırdı herkes tek bir ağızdan. Bayan Ellen buna kayıtsız kalmadı. "Peki sevgilim," dedi. "Diyelim ki gittin." Ve 2 dakika içinde yola çıktılar. Catherine'in duyguları arabaya binerken tam bir karmaşa içindeydi. Büyük bir zevki kaybetmenin verdiği pişmanlık ve yakında başka bir şeyin tadını çıkarma umudu. Farklı hisler olsa da iç içe geçmişti. Tilney'lerin ona karşı pek iyi davrandığını düşünemiyordu. Nişanlarını bu kadar kolayca bozmuşlar, bir özür mesajı bile göndermemişlerdi.
Oysa yürüyüş için kararlaştırılan saatin üzerinden sadece 1 saat geçmişti. Sokaklardaki olağanüstü çamur birikintisi hakkında söylenenlere rağmen, kendi gözlemlerine dayanarak bu durumun onları o kadar da rahatsız etmemiş olması gerektiğini düşünmeden edemiyordu. Kendisini onların gözünde önemsiz hissetmek çok acı vericiydi. Öte yandan, hayalinde Blaise Kalesi'ni tıpkı Udolpho gibi canlandırıyordu. Bu yapıyı keşfedecek olma fikri, yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmeye yetiyordu. Muhteşem mobilyaların kalıntılarını barındıran uzun ve yüksek odalardan geçmek. Yıllardır terk edilmiş dar yollarda. Alçak ve ızgaralı bir kapının yanındaki dolambaçlı tonozlarda durmak. Ya da fenerlerinin ışığının ani bir rüzgarla sönüp zifiri karanlıkta kalmak. Bütün bunlar onu heyecanlandırıyordu. Pulteney Street'ten ve Laura Place'den hızla geçtiler. Birçok kelime döküldü ağızlardan. Torpe atıyla konuşuyor, Catherine ise yıkılmış vaatler, kırık kemerler, faytonlar, sahte asılmalar. Tilneyler ve şapkalar üzerine düşüncelere dalıyordu. Ancak Argyle binalarına girdiklerinde, arkadaşının şu sorusuyla irkildi. Geçip giderken sana bu kadar sert bakan o kız kimdi? Kim? Nerede? Sağ kaldırımda. Neredeyse gözden kaybolmak üzeredir. Catherine etrafına baktı. Bayan Tilney'nin erkek kardeşinin koluna yaslanmış halde sokakta yavaşça yürüdüğünü gördü. İkisi de ona bakıyordu. "Dur, dur Bay Thorpe," diye sabırsızca bağırdı. "O Bayan Tilney. Gerçekten de o. Bana nasıl gittiklerini söyleyebildin. Dur, dur. Hemen inip yanlarına gideceğim." Ama ne için konuşuyordu ki? Thorpe sadece atını daha hızlı bir tırısa kaldırdı. Catherine'e bakmayı bırakan Tilneyler ise Laura Place'in köşesinden dönerek gözden kayboldular. Bir an sonra araç pazara girmişti bile. Yine de Catherine bir başka sokağın boyunca durması için yalvarmaya devam etti. "Yalvarırım durun Bay Thorpe. Devam edemem, devam etmeyeceğim. Bayan Tilney'e geri dönmeliyim." Ama Bay Thorpe sadece güldü. Kamçısını şaklattı, atını cesaretlendiren garip sesler çıkararak sürmeye devam etti. Catherine, öfkeli, sinirli ve kaçma gücü olmayan biri olarak teslim olmak zorunda kaldı. Ancak suçlamalarını saklamadı. "Beni nasıl bu kadar kandırdınız Bay Thorpe? Onları Lansdowne yolunda araba sürerken gördüğünüzü nasıl söyleyebilirsiniz? Dünya üzerindeki hiçbir şey için bunun olmasını istemezdim. Bunu ne kadar garip, ne kadar kaba bulacaklar. Tek bir kelime bile etmeden geçip gitmek. Ne kadar sinirli olduğumu bilmiyorsunuz. Artık Clifton'da da başka bir yerde de hiçbir şeyden zevk almayacağım. Şimdi inip yürüyerek yanlarına dönmeyi 10.000 kez tercih ederdim. Onları bir fıtın ile dışarı çıkarken gördüğünüzü nasıl uydurabildiniz?" Thorpe kendisini şiddetle savundu. Hayatında birbirine bu kadar benzeyen iki adam görmediğini ilan etti. O kişinin Tilney'nin kendisi olduğu konusunda ısrar edip durdu. Bu konu kapandığında bile neşelenmeleri pek mümkün görünmüyordu. Catherine'in keyfi artık tamamen kaçmıştı. İsteksizce dinliyor, kısa cevaplar veriyordu. Tek tesellisi Blaise Kalesi olarak kalmıştı. Arada sırada ona doğru umutla bakıyordu. Fakat vaat edilen o yürüyüşün kaçmış olması ve özellikle Tilneylerin gözünde kötü bir duruma düşmek. Şatodaki uzun ve yüksek odaların, eski mobilya kalıntılarının vereceği tüm mutluluğu gölgeliyordu. Bu sırada yolculuklarına devam ettiler. Şanssızlıklar peşlerini bırakmıyordu. Keynsham kasabasının görüş mesafesine geldiklerinde arkalarından bir ses yükseldi. Morland, arkadaşını yanına çekti. Diğerleri sohbet edecek kadar yaklaşınca Morland konuştu. "Geri dönelim Thorpe. Bugün devam etmek için çok geç kaldı. Kız kardeşin de benimle aynı fikirde. Pulteney Caddesi'nden bu yana tam 1 saat geçti ve sadece 7 milden biraz fazla yol alabildik. Sanırım önümüzde en az 8 mil daha var. Bu iş asla yürümez, çok geç yola çıktık. Başka bir güne erteleyelim ve dönelim." "Benim için hepsi bir," diye yanıtladı Thorpe öfkeyle. Ve anında atını çevirdi. Beta geri dönüyorlardı. "Kardeşin böyle bir canavarı sürmeseydi," dedi kısa süre sonra, "bu işi çok güzel halledebilirdik. Kendi haline bırakılsa benim atım 1 saatte Clifton'a varırdı. Onu o lanetli, tık nefes beygirin temposuna çekmekten kolum koptu." Morland kendi atını ve arabasını tutmadığı için tam bir aptal. "Hayır, değil," dedi Catherine sıcak bir sesle. "Çünkü eminim buna gücü yetmezdi." "Peki neden gücü yetmiyormuş?" "Çünkü yeterince parası yok." "Peki bunun suçu kimde?" "Bildiğim kadarıyla kimsenin değil."
Thorpe ardından sık sık yaptığı gibi yüksek sesli, tutarsız şeyler söyledi. Cimri olmanın ne kadar dev bir şey olduğunu anlattı. Para kazanan insanlar bunu yapamayacaksa kimin yapabileceğini sordu. Catherine ise bu sözleri anlamaya bile çalışmadı. İlk hayal kırıklığına karşı teselli olacak şeyden de mahrum kalmıştı. İkisi de giderek daha sessizleşiyordu. Pulteney Caddesi'ne dönene kadar ağızlarından 20 kelime bile çıkmadı. Eve girdiğinde hizmetçi ona bir bilgi verdi. Catherine yola çıktıktan birkaç dakika sonra bir beyefendi ve bir hanımefendinin gelip onu sorduğunu söyledi. Hizmetçi, Catherine'in Bay Thorpe ile dışarı çıktığını belirtmiş. Gelen hanımefendi ise bir mesaj bırakılıp bırakılmadığını sormuştu. Hayır, cevabını alınca bir kart istemiş, ancak yanında kart olmadığını söyleyip gitmişti. Bu yürek burkan haberleri düşünen Catherine, yavaşça yukarı yürüdü. Merdivenlerin başında Bay Allen tarafından karşılandı. Hızlı dönüş nedenlerini dinleyen Bay Allen, "Evet, kardeşinin bu kadar akıllı davranmasına sevindim. Geri döndüğüne çok memnun oldum. Zaten garip ve vahşi bir plandı," dedi. Hep birlikte akşamı Thorpe'un evinde geçirdiler. Catherine'in huzuru kaçmıştı, moral olarak çökmüştü. Ancak Isabella, Morland ile kurduğu özel ortaklık sayesinde adeta kaderin bir oyunu gibi kendi tesellisini bulmuş görünüyordu. Bu durum onun için Clifton'daki bir hanın sessiz ve kırsal havasına eşdeğerdi. Alt odalarda olmamanın verdiği memnuniyeti defalarca dile getirdi. "Oraya giden zavallı yaratıklara ne kadar acıyorum. Ne kadar mutluyum ki aralarında değilim. Acaba kalabalık bir balo olacak mı? Henüz dans etmeye başlamamışlardır bile. Zaten dünyada böyle bir kalabalık olamaz. Arada sırada kendi kendine böyle bir akşam geçirmek çok keyifli. Sanırım pek de iyi bir balo olmayacak. Mitchell'ların orada olmayacağını biliyorum. Eminim herkese acıyorum. Ama şunu söylemeye cesaret ediyorum Bay Morland, siz orada olmak istemezdiniz değil mi? Eminim istemezdiniz. Burada kimsenin sizi kısıtlamasına izin vermeyin. Sanırım siz de çok iyi idare edebiliriz. Ama siz kendinizi çok önemli sanıyorsunuz." Catherine, Isabella'yı şefkatten yoksun olmakla suçlayabilirdi. Isabella onun üzüntüleri üzerinde çok az duruyor, sunduğu teselliler çok yetersiz kalıyordu. "Öyle sıkıntılı durma en sevgili varlığım," diye fısıldadı Isabella. "Gerçekten kalbimi kırıyorsun." Kesinlikle şaşırtıcı derecede şok ediciydi. Ama Tilney'ler tamamen suçlu. Neden daha dakik değillerdi? Ortalık gerçekten kirliydi ama bunun ne önemi vardı ki? John ve ben bunu hiç umursamazdık. Bir arkadaş söz konusu olduğunda her şeyi yapabilirim, benim yapım böyledir, John da aynıdır. İnanılmaz güçlü duyguları vardır. Aman tanrım, şu eline bak, ne harika bir el. Krallar, yemin ediyorum, hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Senin yerinde olmayı 50 kat daha çok isterdim. Ve şimdi kahramanımı uykusuz kanepesine gönderebilirim. Ki bu gerçek bir kahramana yaraşır kısımdır, dikenlerle dolu ve gözyaşlarıyla ıslak bir yastık. Önümüzdeki 3 ay boyunca bir gece bile daha iyi uyuyabilirse, ne mutlu ona. "Bayan Allen," dedi Catherine ertesi sabah. "Bugün Bayan Tilney'i ziyaret etmemin bir sakıncası var mı acaba? Her şeyi açıklayıp bunu başarana kadar, içim rahat etmeyecek." "Git sevgilim, mutlaka git," diye yanıtladı Bayan Allen. "Sadece beyaz bir elbise giy. Bayan Tilney her zaman beyaz giyer." Catherine neşeyle boyun eğdi. Bir an önce yola çıkmak için sabırsızlanıyordu. Pompa odasında olmak, General Tilney'nin nerede kaldığını öğrenmek istiyordu. Onların Milsom Street'te olduğuna inanıyordu. Ancak Bayan Allen'ın kararsız şüpheleri yüzünden bir türlü emin olamıyordu. Sonunda Milsom Street'e doğru yola çıktı. Evin numarasından emindi. Milsom Street'e yöneldi. Hızlı ve hevesli adımlarla ilerliyordu. Amacı ziyaret etmek, davranışını açıklamak ve affedilmekti. Kilise bahçesinden geçerken gözlerini kararlılıkla öteye çevirdi. Sevgili Isabella'sını ve ailesini görmek istemiyordu. Zira onların zor bir durumda olduğuna inanmak için geçerli sebepleri vardı. Yol boyunca hiçbir engelle karşılaşmadan eve ulaştı. Numaraya baktı, kapıyı çaldı ve Bayan Tilney'i sordu. Hizmetçi, Bayan Tilney'nin evde olduğunu düşündüğünü ama tam olarak emin olamadığını söyledi. Adını bildirmesini rica etti. Catherine kartını verdi. Birkaç dakika sonra hizmetçi geri döndü. Ancak bakışları az önceki sözlerini doğrulamıyordu. Yanlış anladığını, Bayan Tilney'nin dışarı çıktığını söyledi. Catherine utançla kızardı. Evden çıktı.
İçinde derin bir his vardı. Bayan Tilney evdeydi ve onu kabul etmeyecek kadar kırgındı. Sokağın aşağısına doğru yürürken, oturma odasının pencerelerine bakmaktan kendini alamadı. Onu orada görmeyi umuyordu. Ama pencerelerde kimse yoktu. Sokağın sonuna geldiğinde arkasına baktı. Bir pencere açılıyordu. Ve işte, kapıdan çıkan kişi Bayan Tilney'nin ta kendisiydi. Arkasından, Catherine'in babası olduğuna inandığı bir beyefendi geldi. Birlikte Edgar Bildings'e doğru yöneldiler. Catherine derin bir utanç içindeydi. Yoluna devam etti. Böyle öfkeli ve nezaketsiz bir karşılama karşısında neredeyse sinirlenecekti. Ama kin dolu hislerini bastırmayı başardı, kendi bilgisizliğini hatırladı. Dünyevi nezaket yasalarında böyle bir davranışın nasıl sınıflandırılacağını bilmiyordu. Ne kadar affetmez bir tutumdu bu. Ve karşılığında ne tür bir kabalığa yol açabilirdi. Üzgün ve alçak gönüllü bir haldeydi. O gece diğerleriyle birlikte tiyatroya gitmemeyi düşündü. Ama itiraf etmek gerekir ki bu düşüncesi uzun sürmedi. Kısa süre sonra, evde kalmak için geçerli bir bahanesinin olmadığını hatırladı. İkinci olarak da, oyunu izlemeyi çok ama çok istiyordu. Böylece hepsi tiyatroya gitti. Tilney ailesinden kimse yoktu. Bu durum onu hem rahatlatıyor hem de üzüyordu. Korkuyordu ki bu mükemmel ailenin meziyetleri arasında tiyatro tutkusu yer almıyordu. Ya da belki de, Londra sahnesinin muhteşem performanslarına alıştıkları için burayı beğenmiyorlardı. Nitekim Isabella'nın deyimiyle, diğer her şey, korkunç, kalıyordu. Catherine kendi beklentisinde yanılmamıştı. Komedi, ilgisini o kadar güzel canlı tuttu ki. Onu izleyen biri, ilk 4 perde boyunca herhangi bir sıkıntı çektiğini asla tahmin edemezdi. Sessizlik. Ancak 5. perdenin başında, Bay Henry Tilney ve babasının karşı locadaki bir gruba katıldığını gördü. Bu ani görüntü, tüm endişe ve sıkıntılarını bir anda geri çağırdı. Sahne artık onun için gerçek bir neşe kaynağı değildi. Tüm dikkatini dağıtmıştı. Her iki bakışından birini karşı locaya yöneltiyordu. 2 perde boyunca Henry Tilney'i izledi. Ama tek bir kez bile onunla göz göze gelemedi. Artık Henry'nin oyuna karşı kayıtsız olduğuna dair şüphesi kalmamıştı. Bakışları 2 sahne boyunca sahneden hiç ayrılmadı. Ancak sonunda, Catherine'e doğru baktı ve başıyla selam verdi. Ama nasıl bir selam? Ne bir gülümseme, ne bir sıcaklık. Gözleri hemen eski yönüne geri döndü. Catherine tarifsiz bir huzursuzluk içindeydi. Neredeyse oturduğu yerden kalkıp onun locasına koşmak ve kendisini dinlemesini sağlamak istiyordu. İçinde kahramanlıktan ziyade, insani ve doğal hisler kabarıyordu. Gurur yapıp masumiyetinin arkasına saklanmak yerine, ya da ona öfkesini göstermek, durumu açıklama zahmetini ona bırakmak yerine, bütün suçu ve utancı üzerine alıyordu. Sadece ve sadece nedenini açıklayabileceği bir fırsat arıyordu. Oyun sona erdi. Perde indi. Henry Tilney artık oturduğu yerde görünmüyordu. Ama babası hala oradaydı. Belki de Henry onların locasına gelecekti. Haklıydı. Birkaç dakika sonra Henry ortaya çıktı. Tenhalaşan sıraların arasından geçerek Bayan Ellen ve arkadaşına sakin bir nezaketle yaklaştı. Catherine ise hiç de sakin değildi. Söze hemen atıldı. "Ah, Bay Tilney, sizinle konuşmayı ve özür dilemeyi o kadar çok istiyordum ki. Beni çok kaba bulmuş olmalısınız. Ama gerçekten benim suçum değildi, değil mi Bayan Ellen? Bana Bay Tilney ve kız kardeşinin bir faytonla dışarı çıktığını söylemişlerdi. Başka ne yapabilirdim ki? Ama sizinle olmayı 10.000 kez tercih ederdim. Değil mi Bayan Ellen? Sevgilim, elbisemi kırıştırdın," diye araya girdi Bayan Ellen. Ancak Catherine'in bu samimi çabası boşa gitmedi. Henry'nin yüzüne daha doğal, daha sıcak bir gülümseme yerleşti. Sadece hafifçe çekimser bir tonla cevap verdi. "Yine de Argyle Street'te bizi yanıp geçtikten sonra bize hoş bir yürüyüş dilediğiniz için teşekkür ederim. Geçmişe kasıtlı olarak bakacak kadar naziktiniz. Ama ben gerçekten size hoş bir yürüyüş dilemedim. Böyle bir şey hiç düşünmedim. Bay Thorpe'a durması için içtenlikle yalvardım. Sizi gördüğüm an ona seslendim. Ah, Bayan Ellen, siz orada değildiniz ama gerçekten öyle oldu. Eğer Bay Thorpe dursaydı, hemen dışarı atlayıp peşinizden koşacaktım. Dünyada böyle bir açıklamaya karşı duyarsız kalabilecek bir Henry var mıydı? Kesinlikle hayır. Daha tatlı bir gülümsemeyle konuştu. Kız kardeşinin endişesini, pişmanlığını ve Catherine'in durumuna üzüntüsünü dile getirdi.
"Ah, Bayan Tilney'nin bana öfkeli olduğunu söylemeyin," diye bağırdı Catherine. "Çünkü öyle olduğunu biliyorum. Bu sabah gittiğimde beni kabul etmedi. Oradan ayrıldıktan hemen sonra evden çıktığını gördüm. Kırıldım ama alınmadım. Belki de orada olduğumu bilmiyordunuz. O sırada ben evde değildim," dedi Henry. "Ama bunu Eleanor'dan duydum. O zamandan beri seni görmeyi ve bu nezaketsizliğin sebebini açıklamayı çok istiyor. Ama belki ben de açıklayabilirim. Sadece babam. Dışarı çıkmaya hazırlanıyorlardı ve çok acelesi vardı. Zaman kaybına tahammülü yoktu, bu yüzden reddedilmesini vurguladı. Hepsi bu, size temin ederim. Çok üzülmüştü ve en kısa sürede özür dilemek istiyordu." Catherine'in zihni bu bilgiyle büyük ölçüde rahatladı. Ancak hala merak ettiği bir şey vardı. Sanatsız ama beyefendi için biraz rahatsız edici olan o soruyu sordu. "Ama Bay Tilney, neden kız kardeşinizden daha az cömerttiniz? Eğer o benim iyi niyetimden emin olabiliyor ve bunun sadece bir hata olduğunu düşünebiliyorsa. Siz neden alınmaya bu kadar hazırdınız? Ben mi? Alınmak mı? Evet. Bakışınızdan eminim, locaya girdiğinizde öfkeliydiniz. Kızgın mı? Buna hakkım olamaz. Neyse, yüzünüzü gören kimse hakkınız olmadığını düşünmezdi." Ona yer açmasını söyledi ve oyuna döndü. Henry bir süre yanlarında kaldı. Catherine'in hoşuna gidecek kadar kalmıştı ve gittiğinde Catherine gayet memnundu. Ayrılmadan önce erteledikleri yürüyüşü en kısa sürede yapmaya karar verdiler. Catherine, yaşadığı tüm acıları bir kenara bırakarak, dünyanın en mutlu insanı haline gelmişti. Birbirleriyle konuşurlarken, Catherine birden John Thorpe'u fark etti. Evin aynı bölümünde 10 dakika bile durmayan John, General Tilney ile sohbet ediyordu. Catherine kendisini onların dikkat ve tartışma odağı olarak görünce, şaşkınlığı daha da arttı. Onun hakkında ne konuşuyor olabilirlerdi? General Tilney'nin kendisinden hoşlanmadığından korkuyordu. Kızının kendisini kabul etmesini engellemesini buna bağlıyordu. "Bay Thorpe babanızı nereden tanıyor?" diye endişeyle sordu arkadaşına. Henry bunun hakkında bir şey bilmiyordu. Ama babasının, her asker gibi geniş bir çevresi vardı. Eğlence bittiğinde Thorpe yanlarına geldi. Doğrudan Catherine'i hedef almıştı. Sandalye beklerken, Catherine'in içindeki soruyu sormasına fırsat kalmadan kendisi söze girdi. General Tilney ile konuşurken onu görüp görmediğini sordu ve ekledi. "İyi bir yaşlı dostumdur, ruhum. Dinç, aktif. Oğlu kadar genç görünüyor. Ona büyük saygı duyuyorum, size temin ederim. Öyle centilmen, öyle iyi bir adam az bulunur. Ama onu nereden tanıyorsun? Onu tanımak mı? Kasabada tanımadığım adam azdır. Bedford'da onunla sürekli karşılaşırdık. Bugün de bilardo odasına girdiğinde yüzünü hemen tanıdım. Bu arada, elimizdeki en iyi oyunculardan biridir. Birlikte küçük bir maç yaptık. Başta ondan biraz korktum açıkçası. Şans 5-4'tü, aleyhimeydi. Eğer bu dünyada yapılmış en temiz vuruşlardan birini yapmasaydım. Masayı görmeden anlaman zor ama, onu yendim. Çok iyi adamdır. Bir Yahudi kadar zengin. Onunla yemek yemeyi çok isterim, ünlü ziyafetler verdiğini duymuştum. Peki ama senin hakkında ne konuştuğumuzu biliyor musun? Senden bahsettik. Evet, vallahi. General senin Bath'taki en güzel kız olduğunu düşünüyor. Ah, saçmalık. Bunu nasıl söyleyebilirsin? Sence ben ne dedim? Dedi Thorpe, sesini alçaltarak. Aferin General, dedim. Sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Catherine, Thorpe'un hayranlığından ziyade General Tilney'nin övgüsünden memnun olmuştu. Yine de Bay Allen kendisini çağırdığı için hiç pişman değildi. Thorpe, Catherine'in istememesine rağmen onu sandalyesine kadar götürdü ve oturana kadar kibar İltifatlarına devam etti. General Tilney'nin kendisinden nefret etmek yerine ona hayranlık duyması çok güzeldi. Catherine sevinçle düşündü ki, artık ailede korkması gereken kimse kalmamıştı. Bu akşam, onun için beklenenden çok daha güzel geçmişti. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri artık geçmişti. Okuyucunun gözleri önünde, her günün olayları, umutları, korkuları, utançları ve zevkleri tek tek incelenmişti. Ve şimdi, sadece pazar günü açıklanacak ve hafta kapanacaktı. Clifton planı ertelenmişti, ancak tamamen rafa kaldırılmamıştı. Öğleden sonra Crescent'ta bu konu tekrar öne sürüldü. Özel bir görüşmede Isabella ve James anlaşmaya varıyordu. Isabella özellikle kalbini bu geziye vermişti. James ise onu memnun etmek için sabırsızlanıyor, en ufak bir endişe duymuyordu.
Hava güzel olursa. Ertesi sabah yola çıkacaklardı. Ve eve zamanında dönmüş olmak için oldukça erken bir saatte ayrılacaklardı. Olay böyle çözüldü. Thorpe'un arabası da güvence altına alınmıştı. Artık geriye sadece Catherine'i durumdan haberdar etmek kalıyordu. Catherine, Miss Tilney ile konuşmak için onları bir süreliğine, birkaç dakikalığına yalnız bırakmıştı. Bu aralıkta plan tamamlandı. Döner dönmez de onayı talep edildi. Ancak Isabella'nın beklediği o neşeli kabul gelmedi. Catherine ciddi görünüyordu. Çok üzgündü. Ama gidemezdi. Daha önceki denemede katılmasını engelleyen o söz, şimdi onlara eşlik etmesini imkansız kılıyordu. O an, Miss Tilney ile yarın yürüyüşe çıkmak üzere anlaşmıştı. Kararlıydı ve hiçbir şekilde sözünden geri çekilmeyecekti. Ama bu sözden geri çekilinmeli. Her iki torpeda aynı anda coşkuyla çığlık attı. Yarın Clifton'a gitmeleri gerekiyordu, onsuz gitmezlerdi. Sadece bir yürüyüşü bir gün ertelemekten ne çıkardı ki? Reddedilmeyi kabul etmiyorlardı. Catherine üzgündü ama geri adım atmıyordu. Yapma, beni zorlama Isabella. Bayan Tilney ile nişanlıyım. Gidemem. Bu sözlerin hiçbir faydası olmadı. Aynı argümanlarla tekrar üzerine geldiler. Gitmeliydi. Mutlaka gitmeliydi. Hayır, cevabını duymak bile istemiyorlardı. Bayan Tilney'e durumu anlatmak çok kolay olurdu. Daha önceden verilmiş bir sözün olduğunu hatırladığını söyler. Yürüyüşü salı gününe ertelemek için ricada bulunurdun, olur biterdi. Hayır, kolay olmayacak. Yapamam. Daha önceden verilmiş bir sözüm yoktu. Ama Isabella giderek daha ısrarcı oldu. En sevgi dolu, en tatlı kelimelerle ona seslendi. En sevgili, en tatlı Catherine'in. Kendisini bu kadar çok seven bir arkadaşını böyle önemsiz bir istek için reddetmeyeceğinden emindi. Sevgili Catherine'in öyle hassas bir kalbi, öyle tatlı bir huyu vardı ki, sevdikleri tarafından kolayca ikna edilebilirdi. Ama hepsi boşunaydı. Catherine kendisinin haklı olduğunu hissediyordu. Ve böyle nazik, böyle iltifat dolu bir sitemle karşılaşsa da bunun kararlarını etkilemesine izin veremezdi. Isabella bu kez başka bir yöntem denedi. Onu, çok az zamandır tanıdığı Miss Tilney'e, en eski ve en iyi arkadaşından daha fazla değer vermekle suçladı. Kısacası, kendisine karşı soğuk ve kayıtsız olmakla. Kıskanmamak elde değil Catherine. Kendimi, seni aşırı derecede seven ben dururken, yabancılar uğruna küçümsenmiş gördüğümde içim acıyor. Benim duygularım bir kez bağlandı mı? Onları değiştirmeye hiçbir şeyin gücü yetmez. Ama duygularımın herkesinkinden daha güçlü olduğuna inanıyorum. Kendi huzurum için fazla güçlüler. Ve senin arkadaşlığında yerimi yabancıların aldığını görmek beni çok yaralıyor. Bu Tilney'ler her şeyi yutmuş gibi. Catherine bu suçlamayı hem garip hem de acımasız buldu. Bir arkadaş, başkalarının gözü önünde hislerini böyle mi sergilerdi? Isabella ona cömertlikten uzak ve bencil göründü. Kendi isteklerinden başka hiçbir şeyi umursamıyordu. Bu acı verici düşünceler aklından geçti, ama tek bir kelime bile etmedi. Bu sırada Isabella mendilini gözlerine bastırmıştı. Morland ise bu manzara karşısında huzursuzlanarak araya girdi. Hayır Catherine, bence artık diretmenin anlamı yok. Bu kadar büyük bir fedakarlık değil. Böyle bir arkadaşı reddetmeye devam edersen, seni gerçekten kötü biri olarak göreceğim. Bu, kardeşinin açıkça ona karşı çıktığı ilk andı. Catherine onun hoşnutsuzluğundan kaçınmak için bir uzlaşma önerdi. Keşke planlarını salı gününe erteleselerdi. Bunu kolayca yapabilirlerdi, durum sadece kendilerine bağlıydı. O zaman herkes memnun kalırdı. Ama cevap gecikmedi. Hayır, hayır, hayır. Olamazdı. Çünkü Thorpe, salı günü şehirde olup olamayacağını bilmiyordu. Catherine üzgündü ama elinden daha fazlası gelmezdi. Araya kısa bir sessizlik girdi. Ardından Isabella, soğuk ve öfkeli bir ses tonuyla konuştu. Pekala, o zaman gezi iptal. Eğer Catherine gelmiyorsa, ben de gidemem. Tek kadın olamam. Dünya yıkılsa böyle uygunsuz bir şey yapmam. Catherine, gitmelisin, dedi James. Ama neden Bay Thorpe diğer kız kardeşlerinden birini arabasına almıyor? Sanırım ikisi de gitmek ister. Teşekkür ederim, diye bağırdı Thorpe. Ama ben beta kız kardeşlerimi gezdirip kendimi aptal gibi göstermek için gelmedim. Hayır. Sen gitmezsen, beni lanetlesinler ki ben de gitmem. Sadece seni gezdirmek için gidiyorum. Bu bana hiç zevk vermeyen bir iltifat. Ancak bu sözler çıktığında Thorpe aniden arkasını dönmüştü bile. Diğer üçü birlikte yürümeye devam etti.
Zavallı Catherine'e karşı oldukça rahatsız edici bir tavır takınmışlardı. Bazen çıt çıkmıyor. Bazen de yine yalvarışlar ve azarlamalarla üzerine geliyorlardı. Kolu hala Isabella'nın koluna takılıydı ama. Kalpleri adeta savaş halindeydi. Catherine bir an yumuşuyor, bir an öfkeleniyordu. Huzursuzdu. Ama kararlıydı. Bu kadar inatçı olduğunu düşünmemiştim Catherine, dedi James. İkna edilmesi bu kadar zor biri değildin. Bir zamanlar kız kardeşlerim arasındaki en uysal, en tatlı huylu olanındın. Umarım hala öyleyimdir, dedi Catherine duygusal bir sesle. Ama gerçekten gidemem. Yanılıyorsam bile, doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum. Sanırım, dedi Isabella alçak bir sesle. Büyük bir mücadele. Catherine'in kalbi sıkıştı. Kolunu çekti. Isabella ise bunu engellemek için hiçbir çaba göstermedi. Böylece uzun, gergin bir 10 dakika geçti. Ta ki Thorpe, yüzünde neşeli bir ifadeyle tekrar yanlarına yaklaşana kadar. Meseleyi hallettim, dedi. Artık yarın hepimiz vicdanımız rahat bir şekilde gidebiliriz. Bayan Tilney'in yanına gittim ve senin adına mazeretini bildirdim. Yapmadın, diye bağırdı Catherine. Yaptım, ruhum üzerine yemin ederim. Az önce yanından ayrıldım. Onu bilgilendirmem için beni senin gönderdiğini söyledim. Daha önce Clifton'a gitme sözün olduğunu hatırladığını. Yarın onunla yürüme zevkini salı gününe ertelemek için rica ettiğini ilettim. O da çok anlayışlı karşıladı. Salı gününün kendisi için de gayet uygun olduğunu söyledi. Yani, bütün zorluklarımız tatlıya bağlandı. Oldukça iyi akıl ettim, değil mi? Isabella'nın yüzünde yeniden gülücükler açtı. James de tekrar mutlu görünüyordu. Gerçekten harika bir düşünce. Bak tatlı Catherine, bütün sıkıntılar sona erdi. Onurunla kurtuldun, harika bir parti bizi bekliyor. Bu olamaz, dedi Catherine. Buna boyun eğemem. Hemen Miss Tilney'in peşinden koşup durumu düzeltmeliyim. Ancak Isabella bir elini, Thorpe ise diğerini tuttu. Üçünden de itirazlar yükselmeye başladı. James bile oldukça öfkelenmişti. Her şey çözülmüşken, Bayan Tilney kendisi salı gününün uygun olacağını söylemişken. Konuyu daha fazla uzatmak saçmalıktı. İtiraz etmek yersizdi. Umurumda değil. Bay Thorpe'un böyle bir yalan uydurmaya hakkı yoktu. Eğer ertelemeyi doğru bulsaydım, Bayan Tilney ile kendim konuşurdum. Bu yapılan çok kaba bir davranış. Hem Bay Thorpe'un doğru söylediğini nereden bileceğim? Belki yine yanılıyordur. Cuma günkü hatasında olduğu gibi beni yine kaba bir duruma düşürdü. Bırakın beni Bay Thorpe. Isabella, tutma beni. Thorpe, Tilney'lerin peşinden gitmenin anlamsız olacağını söyledi. Brook Street'in köşesini dönüyorlardı, onları geçmişti. Büyük ihtimalle eve ulaşmışlardı bile. O zaman evlerine kadar gideceğim, dedi Catherine. Nerede olurlarsa olsunlar peşlerinden gideceğim. Konuşmanız hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Eğer yanlış olduğunu düşündüğüm bir şeyi yapmaya ikna edilemiyorsam, asla kandırılarak da yaptırılamaz. Ve bu sözlerle ellerinden sıyrılıp hızlı adımlarla uzaklaştı. Thorpe peşinden koşmak istedi ama Morland onu durdurdu. Bırak gitsin. Gidecekse bıraksana. O kadar inatçı ki, tıpkı bir Thorpe benzetmesini asla tamamlayamadı. Çünkü durumu tanımlayacak gerçek bir benzetme yoktu. Catherine, kalabalığın izin verdiği ölçüde hızlı adımlarla ilerliyordu. Büyük bir huzursuzluk içindeydi. Peşinden gelmelerinden korkuyor ama dayanmaya kararlılıkla devam ediyordu. Yürürken geçmişi düşündü. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak, özellikle de kardeşini üzmek onun için acı vericiydi. Ama gösterdiği dirençten pişman değildi. Kendi isteklerini bir kenara bıraksa bile. Miss Tilney ile olan buluşmasını ikinci kez aksatmak. Daha sadece 5 dakika önce verdiği sözden dönmek. Üstelik bunu sahte bir bahaneyle yapmak. Kesinlikle yanlıştı. Bencilce bir tavır sergilemiyordu. Sadece kendi keyfini, Blaise Kalesi'ni görme arzusunu düşünmüyordu. Hayır. O başkalarının hakkını ve onların gözündeki kendi karakterini koruyordu. Yine de haklı olduğuna duymuş olduğu inanç, sakinleşmesine yetmedi. Miss Tilney ile konuşmadan rahat edemeyecekti. Crescent'tan çıkarken adımlarını daha da hızlandırdı. Milsom Caddesi'nin tepesine ulaşana kadar bu temposunu korudu. Çok hızlı yürümüştü. Tilney'ler yola daha önce çıkmış olsalar da, yavaş hareket ettikleri için henüz konakladıkları yere yeni varıyorlardı. Catherine onları gördü. Açık kapıda duran hizmetçiyi hızlıca geçti. O an Bayan Tilney ile mutlaka konuşması gerektiğini söyleyerek yukarı koştu. Önündeki ilk kapıyı açtı.
Neyse ki doğru odaydı. General Tilney, oğlu ve kızı salonda oturuyordu. Nefes nefeseydi. Sinirden ve hızlı koşmaktan dolayı konuşmakta zorlanıyordu. Hiçbir sıralama olmadan, kelimeler ağzından dökülmeye başladı. Çok hızlı geldim. Hepsi bir hataydı. Gitmeye söz vermedim. Onlara en başından beri gidemeyeceğimi söyledim. Durumu açıklamak için aceleyle kaçtım. Benim hakkımda ne düşüneceğiniz umurumda değildi, orada kalamazdım. Hizmetçiyi bile beklemedim. Bu karmaşık konuşma her şeyi hemen açıklayamasa da, durum kısa sürede bir bulmaca olmaktan çıktı. Catherine, John Thorpe'un uydurduğu mesajı anlattı. Bayan Tilney ise büyük bir şaşkınlık yaşasa da onu anlayışla karşıladı. Ancak abisi, Catherine, onun hala öfkeli olup olmadığını kestiremiyordu. İçgüdüsel olarak ikisine birden hitap ederek kendini savunmaya çalıştı. Haklı çıkıp çıkmadığını anlamasının bir yolu yoktu. Fakat geldiklerinde hissettikleri o gerginlik, yerini Catherine'in hevesli açıklamalarıyla sıcak bir ortama bıraktı. Her bakış, her cümle artık tam da istediği gibi dostçaydı. Böylece bu durum mutlu bir şekilde sonuçlandı. Bayan Tilney onu babasına tanıttı. General, Catherine'i öyle nazik, öyle samimi bir hürmetle karşıladı ki. Bu durum Catherine'e, Thorpe'un general hakkındaki övgü dolu sözlerini hatırlattı. Demek ki bazen ona da güvenilebiliyormuş, diye düşündü. Generalin gösterdiği bu aşırı nezaket şaşırtıcıydı. Hatta kapıyı kendisi açmak zorunda kaldığı için hizmetçiye oldukça kızmıştı. William ne yaptığını sanıyor? Bu konuyu incelemeliyim, bu önemli. Eğer Catherine masumane bir şekilde William'ı savunmamış olsaydı, adamın, efendisinin gözünden sonsuza dek düşmesi, hatta işini kaybetmesi işten bile değildi. Yanlarında çeyrek saat kadar oturduktan sonra Catherine kalkmak için müsaade istedi. General Tilney'nin ona, kızıyla yemek yiyip günün geri kalanını birlikte geçirip geçiremeyeceğini sorması, Catherine için çok hoş bir sürpriz oldu. Bayan Tilney de bu daveti içtenlikle destekledi. Catherine çok minnettar oldu. Ama çaresizdi. Bay ve Bayan Allen her an eve dönmesini bekliyorlardı. General daha fazla ısrar edemeyeceğini belirtti. Bay ve Bayan Allen'ın hakkını elinden almak istemezdi. Ancak önceden haber verilmek kaydıyla. Başka bir gün onu seve seve misafir etmek istediklerini söyledi. Ah, hayır, dedi Catherine. Bay ve Bayan Allen'ın en ufak bir itirazı olmayacağından emindi. Gelmeyi kendisi de çok isterdi. General onu sokak kapısına kadar bizzat geçirdi. Yol boyunca nazik sözler söyledi. Yürüyüşündeki o canlılığı, ruhundaki neşeyle uyumlu o zarafeti överek, onu hayranlıkla uğurladı. Catherine yaşananlardan son derece memnundu. Büyük bir hafiflikle Pulteney Street'e doğru neşeyle ilerledi. Zihni daha önce hiç olmadığı kadar düşüncelerle doluydu. Eve ulaştı. Neyse ki olayın diğer tarafındakileri görmemişti. Zafer kazanmış, hedefine ulaşmış ve kararlı duruşunu korumuştu. Ancak içindeki o heyecan yatıştıkça, tam anlamıyla haklı olup olmadığını sorgulamaya başladı. Fedakarlık yapmak her zaman asil bir davranış değil miydi? Eğer onların isteklerine boyun eğseydi. Bir arkadaşın kırgınlığını, kızgın bir kardeşi ve mahvolmuş bir gezi planını engellemiş olacaktı. Zihnini rahatlatmak ve tarafsız birinin fikrini almak için, Bay Allen'a konuyu açmaya karar verdi. Kardeşinin ve Thorpe'ların ertesi gün için yaptığı plandan bahsetti. Bay Allen konuyu hemen kavradı. Peki, dedi. Sen gitmeyi düşünüyor musun? Hayır. Onlar söylemeden önce Miss Tilney ile yürümeye karar vermiştim. Bu yüzden onlarla gidemeyeceğimi biliyorsunuz, değil mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Bunu düşünmediğine çok sevindim. Bu tür planlar hiç uygun değil. Genç erkekler ve kadınlar açık at arabalarıyla şehir dışında dolaşıyor. Arada sırada belki olabilir ama, birlikte hanlara, kamuya açık yerlere gitmek mi? Bu hiç doğru değil. Bayan Thorpe buna nasıl izin veriyor, şaşıyorum doğrusu. Gitmeyi düşünmediğine sevindim. Eminim Bayan Morland da bu durumdan memnun olmazdı. Bayan Allen, siz de benim gibi düşünmüyor musunuz? Sizce de bu planlar rahatsız edici değil mi? Evet, gerçekten öyle, dedi eşi. Açık arabalar çok kötü. Temiz bir elbise giyiyorsun, 5 dakika geçmeden mahvoluyor. Binerken, inerken çamur sıçrıyor. Rüzgar saçını, şapkanı darmadağın ediyor. Ben de açık arabaları hiç sevmem. Biliyorum hayatım. Ama mesele o değil. Genç kadınların, aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayan genç erkekler tarafından böyle gezdirilmesi sana da garip görünmüyor mu?
Evet sevgilim, gerçekten çok tuhaf bir görüntü. Görmek istemem. Sevgili hanımefendi, diye bağırdı Catherine. O zaman neden bana daha önce söylemediniz? Uygunsuz olduğunu bilseydim, Bay Thorpe ile asla gitmezdim. Yanlış bir şey yaptığımı düşündüğünüzde bana her zaman söyleyeceğinizi sanıyordum. Ve söylerim de tatlım, buna güvenebilirsin. Çünkü Bayan Morland seni bana emanet ederken elimden gelenin en iyisini yapacağımı biliyordu. Ama insan aşırı kuralcı da olmamalı. Gençler gençliğini yaşayacak, senin iyi annen de öyle söyler. İlk geldiğimizde o desenli basma elbiseyi almanı istememiştim ama sen çok istedin. Gençler her zaman engellenmekten hoşlanmaz. Ama bu gerçekten önemli bir şeydi. Beni vazgeçirmek hiç de zor olmazdı. Şimdilik bir zarar gelmiş değil, dedi Bay Allen. Sana sadece tavsiyem. Artık Bay Thorpe ile bu tür gezilere çıkmaman. Ben de tam bunu söyleyecektim, diye ekledi eşi. Catherine kendisi adına rahatlamıştı ama Isabella için endişelenmeye başladı. Bir an için Bay Allen'a, Isabella'ya bir mektup yazıp durumu açıklamasının doğru olup olmayacağını sormayı düşündü. Isabella belki de durumun ciddiyetinin farkında değildi. Mektup yazmazsa, ertesi gün ne olursa olsun Clifton'a gidebilirdi. Ancak Bay Allen onu bundan vazgeçirdi. Onu kendi haline bırakmalısın tatlım. Ne yapacağını bilecek yaşta. Bilmiyorsa bile yanında ona yol gösterecek bir annesi var. Bayan Thorpe şüphesiz çok hoşgörülü bir anne. Yine de sen karışmamalısın. O ve kardeşin gitmeyi seçerse, sen sadece kötü niyetle karşılaşırsın. Catherine ikna oldu. Isabella'nın yanlış yapıyor olmasına üzülse de. Bay Allen'ın kendi davranışını onaylaması içini rahatlattı. Onun tavsiyesi sayesinde böyle bir hataya düşmekten kurtulduğu için gerçekten mutlu oldu. Clifton gezisinden kaçışı, artık onun için gerçek bir kurtuluş anlamı taşıyordu. Çünkü Tilneylere verdiği sözü bozup yanlış bir davranışta bulunsaydı. Sadece başka bir hataya ortak olmak uğruna bu nezaketsizliği yapsaydı. Tilneyler onun hakkında ne düşünürdü? Ertesi sabah hava açıktı. Catherine, neredeyse toplanan grubun yeni bir saldırısına uğramayı bekliyordu. Bay Allen'ın desteğiyle Catherine, zaferin bile acı verdiği bir mücadeleden memnuniyetle kurtulmuştu. Bu yüzden onlardan hiçbir şey görmediği ve duymadığı için son derece mutluydu. Tilney ailesi onu belirlenen saatte almaya geldi. Ne yeni bir zorluk çıktı, ne ani bir hatırlama, ne de beklenmedik bir çağrı. Onların planlarını bozacak kaba bir müdahale yaşanmadı. Kahramanım, kendisiyle yaptığı anlaşmayı eksiksiz bir şekilde yerine getirebiliyordu. Beacon Cliff çevresinde yürümeye karar verdiler. O asil tepe, güzel yeşilliği ve aşağıya doğru sarkan çalılarıyla. Bet kentindeki hemen her açıklıktan bakıldığında insanı büyüleyen son derece çarpıcı bir manzaraydı. Buraya ne zaman baksam, dedi Catherine, nehrin kenarında yürürken. Fransa'nın güneyini düşünmeden edemiyorum. Yoksa daha önce yurt dışında mı bulundunuz, dedi Henry, biraz şaşırarak. Ah, hayır. Sadece okuduklarımı kastediyorum. Aklıma her zaman Emily ve babasının seyahat ettiği o ülke geliyor. Udolfo'nun gizemleri. Ama siz hiç roman okumazsınız, değil mi? Neden okumayayım ki? Çünkü romanlar sizin için yeterince zeki işi değildir. Beyefendiler daha ağır kitaplar okur. Bir romandan zevk almayan bir kişi, ister beyefendi olsun ister hanımefendi, dayanılmaz derecede aptal olmalı. Bayan Radcliffe'in tüm kitaplarını okudum. Çoğunu büyük bir keyifle inceledim. Udolfo'nun gizemlerine bir kez başladım mı, elinden bırakamıyordum. 2 günde bitirdiğimi hatırlıyorum. Saçlarım sürekli diken dikendi. Evet, diye araya girdi Bayan Tilney. Ve bana o kitabı yüksek sesle okuma görevini üstlendiğinizi çok iyi hatırlıyorum. Sadece 5 dakikalığına bir notu cevaplamak için yanınızdan ayrıldığımda. Beni beklemek yerine, cildi alıp Hermitage yürüyüşüne kaçtınız. Ve siz okumayı bitirene kadar ben beklemek zorunda kaldım. Teşekkür ederim Eleanor. Çok onurlu bir tanıklık. Görüyorsunuz ya Bayan Morland, şüphelerinizde ne kadar haksızmışsınız. İşte buradaydım. Kız kardeşimi sadece 5 dakika beklemeyi reddedecek kadar heyecanlıydım. Ona yüksek sesle okuma sözümü bozdum. En heyecanlı kısmında, cildi kapıp tek başıma kaçtım. Bunu düşündükçe gurur duyuyorum. Ve bunun beni gözünüzde iyi bir yere koyacağını umuyorum. Bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Artık Udolfo'yu sevdiğim için asla utanmayacağım. Ama daha önce, genç erkeklerin romanlardan nefret ettiğini sanıyordum. Gerçekten şaşırtıcı. İnanılmaz.
Eğer şaşırıyorlarsa, bu durum gerçektir. Çünkü erkekler de neredeyse kadınlar kadar çok roman okur. Ben yüzlerce kitap okudum. Yüzlerce. Julia'lar, Louisa'lar. Eğer ayrıntılara girip durmaksızın, bunu okudunuz mu, şunu okudunuz mu, diye sormaya başlarsak, sizi kısa sürede geride bırakırım. Ne desem bilmem ki. Uygun bir benzetme yapmak gerekirse. Arkadaşınız Emily'nin kendisi bile, teyzesiyle İtalya'ya gittiğinde Valensurt'ta bıraktığı o zavallı adam kadar geride kalır. Sizinle aramızdaki yaş farkını düşünün. Ben Oxford'da eğitimime başladığımda, siz evde nakış makinenizi çalıştıran iyi bir kızdınız. Korkarım pek de iyi sayılmazdım. Ama şimdi dürüstçe söyleyin, Udolpho dünyanın en güzel kitabı değil mi? En güzel, sanırım, en güzel, derken ciltlenişini kastediyorsunuz. Bu mutlaka cildine bağlıdır. Henry, dedi Bayan Tilney. Çok küstahsın. Bayan Morland, size tam olarak bana davrandığı gibi davranıyor. Ben de sürekli dil hataları bulur, şimdi de sizinle aynı serbestliği kullanıyor. En güzel, kelimesi, kullandığınız şekliyle ona pek uygun gelmedi. En iyisi bunu bir an önce değiştirin. Yoksa gezimizin geri kalanında Johnson ve Blair'in dil kuralları altında ezilip kalacağız. Eminim, diye bağırdı Catherine. Yanlış bir şey söylemek istememiştim. Ama güzel bir kitap. Neden ona öyle demeyeyim ki? Çok doğru, dedi Henry. Ve bugün çok güzel bir gün. Biz de çok güzel bir yürüyüş yapıyoruz. Ve sizler de iki çok güzel genç hanımsınız. Ah, evet, gerçekten çok güzel bir kelime. Her şey için kullanılabiliyor. Aslında belki de sadece düzgünlük, uygunluk, incelik ya da zarafet anlatılmak istenmişti. İnsanların kıyafetlerinde, duygularında ya da seçimlerinde. Ama şimdi her konudaki her takdir o tek kelimede toplanıyor. Aslında, dedi kız kardeşi. Hiçbir takdir içermeden, tam da sana yakışan bir kelime. Bilgelikten geçilmiyorsun. Gel Bayan Morland. Onu konuşmamızdaki diksiyon hataları üzerinde düşünmeye bırakalım. Biz ise Udolpho'yu dilediğimiz terimlerle övmeye devam edelim. Çok ilginç bir eserdir. Böyle kitaplar okumayı sever misiniz? Doğrusu, diğer türlerden pek hoşlanmıyorum. Kesinlikle, yani, şiir, oyun ve benzeri şeyler okuyabilirim. Seyahat kitaplarından nefret etmem. Ama tarih, gerçek, ciddi tarih, hiç ilgimi çekmiyor. Siz sevebiliyor musunuz? Evet, tarihi severim. Keşke ben de sevebilseydim. Biraz görev icabı okudum ama bana hitap eden hiçbir şey anlatmıyor. Ne rahatlatıyor, ne de yormaktan başka bir işe yarıyor. Papaların ve kralların çekişmeleri. Her sayfada savaşlar ya da salgınlar. Erkeklerin hepsi boş işlerle uğraşıyor, kadınlar ise neredeyse hiç yok. Çok yorucu. Ama yine de bunu sıkıcı bulmamı garipsiyorum. Çünkü büyük bir kısmı uydurma olmalı. Kahramanların ağzından çıkan konuşmalar, düşünceleri, planları. Bunların çoğu hayal ürünü olmalı. Diğer kitaplardaki hayal ürünleri beni mutlu ederken, buradakiler sıkıyor. Size göre tarihçiler, dedi Bayan Tilney. Hayal gücünün zirvesine uçuyorlar. Hayal güçlerini sergiliyorlar ama ilgi uyandıramıyorlar. Evet, ben tarihi severim. Yanlışını da doğrusunu da okumaktan memnunum. Tarihin temel gerçeklerinde ve kayıtlarda öyle bilgi kaynakları vardır ki, bunlar insanın kendi gözleriyle görmediği her şeye ışık tutar. Bahsettiğiniz o küçük süslemelere gelince, ben onları bu şekilde görmeyi seviyorum. Bir konuşma iyi kurgulanmışsa, onu memnuniyetle okurum. Kimin adına yapılmış olursa olsun. Bay Hume ya da Bay Robertson'ın kaleme aldığı bir metni okumak, muhtemelen Caractacus. Agricola ya da Büyük Alfred'in gerçek sözlerini okumaktan çok daha keyiflidir. Tarihi seviyorsunuz demek. Bay Allen ve babam da sever. İki erkek kardeşim var, onlar hiç sevmez. Küçük arkadaş çevremde bile bu kadar farklı örneklerin olması gerçekten olağanüstü. Bu gidişle tarih yazarlarına hiç acımayacağım. İnsanlar onların kitaplarını okumaktan keyif alıyorsa, ne âlâ. Ama o devasa ciltleri doldurmak için çekilen o kadar zahmet. Eskiden kimse bunun sadece küçük çocuklara işkence etmek için yapıldığını düşünmezdi. Kız ve erkek çocukları için bunun zor bir kader olduğunu düşünürdüm. Tüm bunların çok doğru ve gerekli olduğunu bilsem de, bir insanın bunu bilerek oturup yazabilmesine sık sık şaşırırdım. Küçük kız ve erkek çocuklarına işkence edilmesi gerektiği, dedi Henry. Medeni bir toplumda insan doğasını tanıyan hiç kimsenin reddedemeyeceği bir gerçektir. Ancak en seçkin tarihçilerimiz adına şunu belirtmeliyim ki,
Onların daha yüksek bir amacı olmadığını söylemek haksızlık olur. Yöntemleri ve üsluplarıyla, olgun yaştaki gelişmiş zihinlere bile tamamen işkence edebilecek kapasitededirler. İşkence etmek, fiilini kullanıyorum çünkü bunun sizin ifadeniz olduğunu fark ettim. Eğitmek, yerine bunu kullandınız. Sanırım artık bu iki kelime eş anlamlı kabul ediliyor. Eğitimi, işkence, olarak adlandırmak kulağa aptalca gelebilir. Ama benim kadar zavallı küçük çocukların harfleri ve hecelemeyi öğrenirken çektiği zorlukları görseydiniz, bütün bir sabah boyunca ne kadar bunaldıklarını ve zavallı annemin günün sonunda ne kadar yorulduğunu görseydiniz, ki hayatımın hemen her gününü evde bunu görerek geçirdim, siz de hak verirdiniz. Bazen bu kelimelerin eş anlamlı olarak kullanılabileceğini kabul ederdiniz. Çok muhtemel. Ancak tarihçiler, okumayı öğrenmenin getirdiği bu zorluklardan sorumlu tutulamaz. Ve siz bile, belli ki yoğun çalışmaya pek sıcak bakmıyorsunuz. Yine de bir insanın hayatından 2 ya da 3 yılı işkence çekerek geçirmesinin, geri kalan tüm yaşamı için ne kadar değerli olduğunu kabul edersiniz. Düşünün bir kere, eğer okuma öğretilmeseydi, Bayan Radcliffe o kitapları boşuna yazmış olurdu. Ya da belki hiç yazamazdı. Catherine bu fikri onayladı. Konu böylece kapandı. Tilney ailesi kısa süre sonra başka bir konuya geçti. Catherine'in bu yeni konuda söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Etraflarındaki doğayı, resim yapmaya alışkın kişilerin gözüyle inceliyorlardı. Gerçek bir sanat zevki ve heyecanıyla manzarayı değerlendiriyorlardı. İşte bu noktada Catherine tamamen kaybolmuştu. Çizim hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Zevk ve estetik konusunda fikri yoktu. Onları dikkatle dinledi ama bu ona pek bir şey kazandırmadı. Çünkü kullanılan ifadeler ona hiçbir şey çağrıştırmıyordu. Anladığı azıcık şey de, daha önce doğru bildiği düşüncelerle çelişiyordu. Görünüşe göre artık yüksek bir tepeden bakılan manzaralar, iyi bir manzara, sayılmıyordu. Berrak mavi bir gökyüzü de güzel bir günün kanıtı değildi. Cehaletinden içtenlikle utandı. Sessizlik. Aslında yanlış bir utançtı bu. İnsanlar sevilmek ve ilgi görmek istediklerinde, biraz cahil olmalıdırlar. Bilgili bir zihinle ortaya çıkmak, başkalarının kibirini beslemekten başka işe yaramaz. Oysa akıllı bir insan bundan kaçınmalıdır. Bir kadın, özellikle bir şeyler bilme talihsizliğine sahipse, bunu elinden geldiğince gizlemelidir. Güzel bir kızda doğal aptallığın getirdiği avantajlar. Usta bir yazarın kalemiyle zaten ortaya konmuştur. Ve bu konudaki gerçeklere eklemek gerekir ki, erkeklerin büyük bir kısmı için, kadınlardaki cehalet onların kişisel cazibesini artırır. Çok makul ve bilgili erkekler bile, kadınlarda derin bir bilgiden ziyade cehalet ararlar. Ama Catherine kendi avantajlarının farkında değildi. Sevgi dolu bir kalbe ve cahil bir zihne sahip güzel bir kızın, zeki bir genç adamı çekmekten asla vazgeçmeyeceğini bilmiyordu. Eğer şartlar çok uygunsuz değilse elbette. Mevcut durumda, bilgi eksikliğini itiraf etti ve bundan üzüntü duyduğunu belirtti. Çizim yapabilmek için dünyadaki her şeyi vereceğini söyledi. Bunun üzerine hemen manzaralar ve resim sanatı üzerine bir sohbet başladı. Henry'nin anlatımı ve talimatları o kadar netti ki, Catherine kısa sürede onun gördüğü ve hayran olduğu şeylerdeki güzelliği kavramaya başladı. Dikkatle dinlemesi o kadar ciddiydi ki, Henry onun içinde büyük bir doğal yetenek olduğunu düşündü. Ön planlardan, arka planlardan, ikincil mesafelerden konuştular. Yan çerçevelerden, perspektiften, ışık ve gölge oyunlarından. Catherine öyle azimli bir öğrenciydi ki, Beacon Cliff zirvesine ulaştıklarında, Bath şehrinin tamamını bir manzara resmine dahil edilmeye layık görmeyerek reddetti. Henry, onun kat ettiği mesafeden memnun kalmıştı. Ama bir anda ona fazla bilgi yükleyip yormaktan korktu. Konuyu kolayca başka bir yere kaydırdı. Yakındaki kayalık bir parçadan ve solmuş bir meşe ağacından bahsetti. Meşe ağaçlarından ormanlara geçti, oradan arazilere, sınırlandırılmış çevrelere, çorak topraklara, krallık topraklarına ve yönetime. Kısa sürede kendilerini siyasetin içinde buldular. Siyasetten ise sessizliğe geçmek çok kolay bir adımdı. Derin bir sessizlik oluştu. Bu sessizlik, ülkenin durumu üzerine yapılan kısa bir değerlendirmenin ardından geldi. Catherine, son derece ciddi bir tonla konuşarak sessizliği bozdu. Duyduğuma göre yakında Londra'da gerçekten çok şok edici bir şey olacakmış. Bu tür konulardan pek bahsetmeyen Bayan Tilney şaşırdı.
Aceleyle cevap verdi. Gerçekten mi? Ne gibi bir şey? Bunu bilmiyorum. Yazarının kim olduğunu da bilmiyorum. Sadece şimdiye kadar karşılaştığımız her şeyden daha korkunç bir şey olacağını duydum. Aman Tanrım, böyle bir şeyi nereden duydunuz? Dün Londra'dan gelen bir mektupta özel bir arkadaşım anlattı. Alışılmadık derecede korkunç olacakmış. Cinayetler ve her türlü şey. Şaşırtıcı bir soğukkanlılıkla konuşuyorsunuz. Ama umarım arkadaşınızın anlattıkları abartılıdır. Ve eğer böyle bir plan önceden biliniyorsa, hükümet gerçekleşmesini önlemek için kesinlikle gerekli tedbirleri alacaktır. Hükümet mi? Dedi Henry, gülümsemesini gizlemeye çalışarak. Hükümet böyle işlere müdahale etmek istemez, buna cesaret de edemez. Cinayet işlenecekmiş. Hükümetin ne kadar umurunda olabilir ki? Kadınlar şaşkınlıkla birbirine baktı. Henry güldü ve ekledi, gelin, birbirinizi anlamanızı sağlayayım mı? Yoksa sizi bir açıklama bulmanız için baş başa mı bırakayım? Hayır, cömert olacağım. Ruhumun büyüklüğünü zekamdan daha fazla kanıtlayacağım. Kadın cinsinin, kendi kavrayışını erkeklerin anlayışına teslim etmesine tahammülüm yok. Belki kadınların yetenekleri sağlam ya da keskin değildir. Ne enerjiktir ne de sarsıcı. Belki gözlem, ayırt etme, yargılama yeteneği, ateş, deha ve zekadan yoksundurlar. Bayan Morland, onun ne söylediğine bakmayın, dedi Bayan Tilney. Ama lütfen, beni meraktan kurtarmak için Londra'da çıkacak olan o korkunç isyanı anlatın. İsyan mı? Hangi isyan? Sevgili Eleanor, isyan sadece senin kendi kafanın içinde. Oradaki karmaşa tam bir skandala dönüştü. Bayan Morland sadece yakında çıkacak yeni bir yayından bahsediyordu. 3 ciltlik bir kitap. Her biri 176 sayfa. İlk sayfasında mezar taşları ve bir fener resmi olan bir kitap. Anlıyor musun? Ve sen, benim aptal kız kardeşim. Bayan Morland'ın en açık ifadelerini bile yanlış anladın. O Londra'da beklenen dehşetlerden bahsediyordu. Ve sen, mantıklı her insanın yapacağı gibi bunu bir kütüphane kitabına yormak yerine, zihninde anında 3000 kişinin St. George's Fields'ta toplandığını canlandırdın. Bankaya saldırıldığını, kulenin tehdit edildiğini, Londra sokaklarının kanla dolduğunu düşündün. İsyancıları bastırmak için Northampton'dan 12. Hafif Süvari Birliği'nin çağrıldığını ve cesur Kaptan Frederick Tilney'nin birliklerinin başında saldırdığını, üst pencereden atılan bir tuğlayla yaralanıp atından düştüğünü hayal ettin. Onun bu aptallığını affedin Bayan Morland. Kız kardeşimin korkuları, kadınsı zayıflığını artırmış. Ama emin olun, kendisi hiç de korkak biri değildir. Catherine ciddi görünüyordu. Ve şimdi Henry, dedi Bayan Tilney. Bizim birbirimizi anlamamızı sağladığın gibi. Bayan Morland'ın da seni anlamasını sağlasan iyi edersin. Tabii kız kardeşine karşı dayanılmaz derecede kaba. Genel olarak kadınlara karşı da saygısız biri olarak tanınmak istemiyorsan. Bayan Morland senin bu tuhaf tavırlarına alışık değil. Onu bu tavırlarımla daha yakından tanıtmaktan memnuniyet duyarım. Şüphesiz. Ama şu anki durumun açıklaması bu değil. Ne yapmalıyım? Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Onun gözündeki imajını temizle. Kadınların zekasına ne kadar yüksek değer verdiğini ona söyle. Bayan Morland, dünyadaki tüm kadınların zekasına çok değer veririm. Özellikle de o an yanımda bulunan kadınların zekasına. Bu yeterli değil. Daha ciddi ol. Bayan Morland, kadınların zekası hakkında benden daha yüksek düşünen biri olamaz. Bence doğa onlara o kadar çok zeka vermiş ki, hayatları boyunca bunun yarısını bile kullanmaya ihtiyaç duymuyorlar. Artık ondan daha ciddi bir şey alamayız Bayan Morland. Şu an mantıklı bir ruh halinde değil. Ama size temin ederim ki tamamen yanlış anlaşılıyor. Herhangi bir kadın hakkında haksız ya da kötü bir şey söylüyormuş gibi görünmesi tamamen bir yanılsama. Catherine'in, Henry Tilney'nin asla haksız olamayacağına inanmak için ekstra bir çaba sarf etmesine gerek yoktu. Tavırları bazen kafa karıştırıcı olabilirdi ama amacı her zaman iyiydi. Anlamadığı şeylere bile hayranlık duymaya hazırdı. Tüm yürüyüş son derece keyifli geçmişti. Çok çabuk bitmiş olsa da, sonucu da bir o kadar güzeldi. Arkadaşları onu eve kadar geçirdi. Bayan Tilney ayrılmadan önce, Bayan Ellen ve Catherine'e son derece nazik bir şekilde hitap ederek, ertesi gün akşam yemeğinde Catherine'in arkadaşlığından onur duyacağını belirtti. Bayan Ellen tarafında hiçbir engel çıkarılmadı. Catherine'in tek zorluğu ise duyduğu aşırı sevinci gizlemekti. Sabah o kadar büyüleyici geçmişti ki,
Arkadaşlığın ve doğal bir sevginin tüm güzelliğini hissetmişti. Yürüyüş boyunca ne Isabella ne de James hakkında tek bir olumsuz düşünce aklına gelmemişti. Tilney ailesi gittikten sonra Catherine yine nazik ve samimi davranmaya devam etti. Ancak Bayan Ellen'ın onun içindeki heyecanı ve kaygıyı hafifletecek bir zekası yoktu. Hiç kimseden yeni bir haber alınamamıştı. Günün ilerleyen saatlerinde Catherine, hemen satın alınması gereken vazgeçilmez bir şerit bahanesiyle kasabaya indi. Bond Street'te 2. Miss Thorpe ile karşılaştı. Edgar binalarına doğru yürüyen bu iki genç kız, sabah boyunca onun yakın arkadaşları olmuşlardı. Kısa süre sonra onlardan Clifton'a yapılan gezinin gerçekleştiğini öğrendi. Bu sabah 8'de yola çıktılar, dedi bayan anne. Ve onların bu azmine hiç imrenmediğimden eminim. Bence seninle ben bu dertten uzak durarak en iyisini yaptık. Dünyanın en sıkıcı şeyi olmalı. Çünkü bu mevsimde Clifton'da kimse yok. Belle senin kardeşinle gitti, John da Maria'yı arabasıyla götürdü. Catherine bu düzenlemeyi duyduğunda gerçekten büyük bir rahatlama ve mutluluk hissetti. Ah, evet, diye ekledi diğeri. Maria gitti. Oldukça sessizce gidiyordu. Çok güzel bir gezi olacağını düşündü. Zevkine hayran olduğumu söyleyemem. Kendi adıma, beni çok zorlasalardı bile ilk andan itibaren gitmemeye kararlıydım. Catherine biraz şüpheli cevap vermekten kendini alamadı, keşke siz de gidebilseydiniz. Hepinizin gidememiş olması ne üzücü. Teşekkürler. Ama bu benim için hiç önemli değil. Gerçekten de hiçbir şekilde gitmezdim. Bizi az önce geçen Emily ve Sophia'ya da bunu söylüyordum. Catherine hala ikna olmamıştı. Ama annenin kendisini teselli edecek Emily ve Sophia gibi arkadaşları olmasına sevindi. Onlarla vedalaştı. Çok fazla huzursuzluk hissetmeden eve döndü. Gezinin engellenmemiş olmasına ve kendisinin katılmayı reddetmesine seviniyordu. James ya da Isabella'nın bu duruma kızmamış olmasını içtenlikle diliyordu. Ertesi günün ilk saatlerinde, Isabella'dan bir not geldi. Not, baştan sona barış ve şefkat doluydu. Bütün satırlar, arkadaşının hemen yanında olmasını istediği çok ama çok önemli bir konuyla dolup taşıyordu. Catherine, içini kaplayan o en mutlu güven hissiyle ve büyük bir merakla, hızlı adımlarla Edgar binalarına doğru yola çıktı. Salonda sadece Thorpe ailesinin en küçük iki kızı, yani küçük Miss Thorpe'lar yalnız başlarınaydı. Ve anneleri, Catherine'i aramak için dışarı çıktığı sırada. Catherine bu fırsatı kaçırmadı. Kız kardeşine, dünkü partilerinin detaylarına dair merak ettiği bazı sorular sordu. Maria için bundan daha büyük bir zevk olamazdı. Bahsetmeye bayılıyordu. Catherine de hemen ekledi, bu plan, kesinlikle dünyanın en keyifli planıydı. Kimse ne kadar çekici olduğunu tahmin bile edemezdi. Kimsenin hayal edemeyeceği kadar keyifli bir gündü. İlk 5 dakikada edinilen bilgi işte böyleydi. İkinci 5 dakika ise çok daha detaylı gelişti. Doğrudan York Oteli'ne gitmişlerdi. Orada biraz çorba içmişler, sonra da erken bir akşam yemeği siparişi vermişlerdi. Ardından pompa odasına doğru yürüdüler. Su aldılar. Hatta bazı şilinleri çanta ve direk olarak koydular. Oradan ayrılıp bir pastaneye geçtiler, dondurma yediler. Ve akşam yemeği için aceleyle otele döndüler, karanlıkta kalmak istemiyorlardı. Sonra, geriye doğru keyifli bir sürüş yaptılar. Sadece ay henüz yükselmemişti, üstelik hafifçe yağmur çiselemeye başlamıştı. Ve Bay Morland'ın atı, o kadar yorulmuştu ki, neredeyse arabayı çekecek hali kalmamıştı. Catherine tüm bunları içten bir memnuniyetle dinledi. Görünüşe bakılırsa Blaise şatosu hiç düşünülmemişti bile. Ve diğer hiçbir şey için de küçük bir pişmanlık bile duymuyordu. Maria'nın zekice anlatımı, annesine karşı duyduğu derin bir acıma duygusuyla sona erdi. Annesinin, partiden dışlanmaktan kaçındığını adeta dayanılmaz bir şekilde dile getiriyordu. Beni asla affetmeyecek, eminim. Ama biliyorsun, ne yapabilirdim ki? John gitmemi istiyordu. Çünkü John, ayak bilekleri ne kadar kalın diye yemin edip onu arabasına almayacağını söylemişti. Sanırım annem bu ay yine iyi niyetli olmayacak. Ama kararlıyım, kızmayacağım. Beni etkileyen küçük bir mesele yüzünden sinirlenecek değilim. Tam o sırada Isabella girdi odaya. Çok hevesli adımlarla ve son derece önemli bir ifadeyle. Arkadaşının bütün dikkatini bir anda üzerine çekti. Maria, hiç uzatılmadan, usulca odadan gönderildi. Ve Isabella, Catherine'e sıkıca sarılarak konuşmaya başladı. Evet, sevgili Catherine,
Gerçekten de öyle. O keskin sezgilerin seni yanıltmadı. Ah, o cin gibi gözlerin. Her şeyi görüyor. Catherine ise sadece meraklı ve hiçbir şeyden haberi olmayan bir şaşkınlıkla cevap verebildi. Hayır, sevgili, en tatlı dostum, diye devam etti Isabella. Kendini toparla. Gördüğün gibi inanılmaz derecede huzursuzum. Gel, aşağı inip rahatça konuşalım. Söyle bana. Elimi tutup notu aldığın anda tahmin ettin, değil mi? Kurnaz yaratık seni. Ah, sevgili Catherine. Kalbimi gerçekten bilen tek kişi sensin. Mevcut mutluluğumu sadece sen anlayabilirsin. Kardeşin, o dünyanın en çekici adamı. Ah, keşke ona daha layık olabilseydim. Ama mükemmel baban ve annen ne diyecek? Söyle bana. Ah, aman tanrım. Onları düşündükçe öyle huzursuz oluyorum ki. Catherine'in zihninde gerçekler aniden uyanmaya başladı. Bir anda, olayın ne olduğu kafasına dank etti. Ve böyle yepyeni bir duygunun getirdiği o doğal kızarmayla bağırdı. Aman tanrım, sevgili Isabella, ne demek istiyorsun? Sen, gerçekten James'e aşık mısın? Fakat Catherine kısa sürede, bu cesur tahmininin gerçeğin sadece yarısı olduğunu öğrendi. Isabella'nın her bakışını, her hareketini sürekli izlediğini iddia ettiği o endişeli sevgi. Dünkü partide, karşılıklı bir aşkın o en tatlı itirafına dönüşmüştü. Kalbi de, sözü de artık James'e aitti. Nişanlanmışlardı. Catherine hayatında hiç bu kadar ilgi, hayranlık ve sevinç dolu bir şey dinlememişti. Kardeşi ve en yakın arkadaşı. Nişanlanmıştı. Böyle durumlarla ilk kez karşılaşan biri olarak, bu olayın önemi onun gözünde tarif edilemez derecede büyüktü. Bunu, sıradan hayatın akışında bir daha kolay kolay geri dönülemeyecek o devasa olaylardan biri olarak görüyordu. Hissettiği duygular o kadar güçlüydü ki, bunları kelimelerle ifade edemiyordu. Fakat bu hali bile arkadaşını tatmin etmeye yetti. Böyle bir kız kardeşe sahip olmanın mutluluğu, onların ilk coşkusu oldu. Bu iki güzel hanım sarıldılar. Ve sevinç gözyaşlarına boğuldular. Ancak, Catherine'in samimiyetini kabul etmekle birlikte, Isabella'nın gösterdiği şefkat, beklentilerin çok ötesindeydi. Sen benim için sonsuz derecede daha değerli olacaksın Catherine'im. Anneye ya da Maria'ya bağlanacağımdan çok daha fazla bağlanacağım sana. Sevgili Morland ailesi. Artık benim kendi ailemden bile daha değerli. Bu, Catherine'in hayal gücünün bile ötesinde bir dostluk seviyesiydi. Sen o çok sevgili kardeşine öyle çok benziyorsun ki, diye devam etti Isabella. Seni ilk gördüğüm anda çok sevdiğimi söylemiştim. Ben de her zaman böyledir zaten. İlk an, her şeyi netleştirir. Morland'ın geçen Noel'de bize geldiği ilk gün. Onu ilk gördüğüm o an. Kalbim geri dönülmez şekilde gitmişti. Sarı elbisemi giydiğimi çok iyi hatırlıyorum, saçlarım örgü örgüydü. Ve o oturma odasına girdiğinde, John onu tanıttığı an, daha önce hiç bu kadar yakışıklı birini görmediğimi düşünmüştüm. İşte burada Catherine, aşkın o büyük gücünü içten içe kabul etti. Çünkü kardeşine olan tüm sevgisine ve onun yeteneklerine duymuş olduğu hayranlığa rağmen, hayatı boyunca onu hiç ama hiç yakışıklı bulmamıştı. Hatırlıyorum da, dedi Isabella. Bayan Andrews o akşam bizimle çay içmeye gelmişti. Ve o berberi renkli sarsenet elbisesini giymişti. O kadar cennet gibi görünüyordu ki. Kardeşimin kesinlikle ona aşık olacağını sanmıştım. Bütün gece bunu düşünmekten gözüme uyku girmedi. Ah Catherine, kardeşinin hatırına ne uykusuz geceler geçirdim bir bilsen. Benim yaşadıklarımın yarısını bile çekmeni istemem. O kadar zayıfladım ki. Ama seni kaygılarımla üzmeyeceğim. Yeterince şahit oldun zaten. Kiliseye olan tarafsızlığımı anlatırken kendimi ele verdiğimi hissediyorum. Öyle savunmasızım ki. Ama sırrımın seninle güvende olacağını her zaman biliyordum. Catherine, bu sırrın dünyadaki her şeyden daha güvende olacağını düşündü. Fakat hiçbir şeyden haberi olmadığı için biraz utandığından, artık bu konuyu tartışmaya veya reddetmeye cesaret edemedi. Isabella'nın ona yüklediği o ince sezgiye ve sevgi dolu sempatiye sessizce uyum sağladı. Kardeşinin büyük bir hızla Fullerton'a doğru yola çıkmaya hazırlandığını öğrendi. Babasına durumu açıklayacak ve onayını isteyecekti. İşte bu nokta, Isabella'nın zihnindeki gerçek huzursuzluk kaynağıydı. Catherine ise ebeveynlerini çok iyi tanıyordu. Babasının ve annesinin, oğullarının isteklerine asla karşı çıkmayacaklarından emindi. İmkansız, dedi Catherine.
Çocuklarının mutlu olmasını daha çok isteyecek nazik anne babalar bulunamaz. Onların rıza göstereceğinden hiç şüphem yok. Hem de hemen, Morland da tam olarak aynısını söylüyor, diye yanıtladı Isabella. Ama yine de, ben bunu umut etmeye cesaret edemiyorum. Benim servetim çok küçük olacak. Asla buna onay vermezler. Kardeşin, o herkesle evlenebilecek bir adam. Burada Catherine bir kez daha aşkın o kör edici gücünü fark etti. Gerçekten Isabella, çok alçak gönüllüsün. Servet farkı, inan hiçbir şey ifade etmeyecektir. Ah, tatlı Catherine, cömert kalbinde bunun bir önemi olmadığını biliyorum. Ama insanlardan böyle bir ilgisizlik bekleyemeyiz. Kendi adıma eminim ki, keşke durumlarımız tam tersi olsaydı. Milyonlarca servetim olsaydı. Bütün dünyanın hanımefendisi olsaydım bile. Kardeşin yine benim tek seçimim olurdu. Bu çekici duygu, hem taşıdığı derin anlamla hem de yeniliğiyle. Catherine'in tanıdığı tüm roman kahramanları arasında en hoş anı olarak yer etti. Ve arkadaşının, böylesine büyük bir fikir söylerken hiç bu kadar güzel görünmediğini düşündü. Eminim rıza gösterecekler, diyordu sık sık. Eminim seninle çok ama çok sevinecekler. Benim açımdan, dedi Isabella. Dileklerim çok ılımlı. Doğadaki en küçük gelirin bile bana yeteceğini düşünüyorum. İnsanlar birbirine gerçekten bağlıysa, yoksulluğun kendisi bile zenginliktir. Ben ihtişamdan nefret ederim. Bütün dünyayı verseler Londra'ya yerleşmem. Sessiz, sakin bir köydeki küçük bir kulübe. İşte bu bir tutkudur. Richmond'da çok sevimli küçük villalar var mesela. Richmond mu, diye bağırdı Catherine. Fullerton yakınlarına yerleşmelisiniz. Yanımızda olmalısınız. Eğer yanında olamazsam mutsuz olacağımdan eminim, dedi Isabella. Senin yanında olabileceksem, her şeye razıyım. Ama bunlar boş konuşmalar. Babanın cevabını alana kadar böyle şeyler düşünmeyeceğim. Morland, eğer bu gece Salisbury'ye mektup gönderirsek cevabı yarın alabileceğimizi söylüyor. Yarın mı? Mektubu açmaya asla cesaret edemeyeceğimi biliyorum. Biliyorum. Bu mektup benim ölümüm olacak. Bu dramatik inancın hemen ardından, bir hayal dalgası geldi. Ve Isabella tekrar konuşmaya başladığında, konu bir anda gelinliğin kumaş kalitesine kararlaştırmaya gelmişti bile. Bu uzun sohbetleri, endişeli genç sevgilinin bizzat gelmesiyle sona erdi. James, veda iç çekişini alıp Wiltshire'a doğru yola çıkmak üzereydi. Catherine onu tebrik etmek istiyordu ama ne söyleyeceğini bir türlü bilemiyordu. Konuşan sadece gözleriydi. Yine de o gözlerden saçılan birkaç kelimelik ifadeyi James kolayca birleştirebiliyordu. Evde umut ettiği her şeyin heyecanıyla dolup taşan James için veda anı uzun sürmedi. Zaten süremezdi de. Tabii güzel sevgilisinin, bir an önce git, diye yalvaran acil mesajları olmasaydı daha da kısa sürebilirdi. Isabella, onu gitmesi için o kadar hevesle sıkıştırıyordu ki. James neredeyse 2 kez kapıdan geri çağrıldı. Gerçekten Morland, bunu yapmalıyım. Seni artık uzaklaştırmam lazım. Ne kadar uzun bir yol kat etmen gerektiğini düşün. Seni böyle oyalanırken görmeye dayanamıyorum. Allah aşkına, daha fazla zaman kaybetme. Hadi, git artık. Israr ediyorum. Kalpleri her zamankinden daha çok birleşmiş olan iki arkadaş, gün boyunca hiç ayrılmadılar. Kardeşlerinin mutluluk planları arasında saatler su gibi aktı gitti. Bayan Thorpe ve her şeyi bildiğini sanan oğlu John için. Bay Morland'ın onayı sadece formaliteden ibaretti. Isabella'nın bu nişanını aileleri için hayal edilebilecek en büyük şans olarak görüyorlardı. Bütün görüşmelere katılıyor, önemli bakışlar fırlatıyor, gizemli laflar ediyorlardı. Bilgi alma ayrıcalığı olmayan küçük kız kardeşlerin merakını iyice kabartıyorlardı. Catherine'in basit ve düz mantığına göre, bu tür tuhaf imalar ne nazikçeydi ne de tutarlıydı. Ve eğer bu davranış arkadaşlarına ait olmasaydı, acımasızlıklarını yüzlerine vurmaktan çekinmezdi. Fakat anne ve Maria, çok geçmeden onun kalbini, ben ne olduğunu biliyorum, edasıyla rahatlattı. Ve akşam saatleri bir tür zeka savaşına dönüştü. Bir tarafta gizemli sır rolü yapanlar, diğer tarafta her şeyi çözmüş gibi davrananlar. Aile zekasının bu gösterisinde herkes aynı derecede keskindi. Ertesi gün Catherine yine arkadaşının yanındaydı. Mektubun gelmesine kadar geçecek olan o sıkıcı saatleri hafifletmeye, onun moralini yüksek tutmaya çalışıyordu. Ancak beklenti anı yaklaştıkça, bu çabalar yetersiz kaldı. Isabella giderek daha umutsuz bir ruh haline büründü.
Ve mektup gelmeden hemen önce, kendini gerçek bir krizin ortasına sokmuştu bile. Ama mektup geldiğinde, sıkıntıdan eser kalır mı? Nazik ebeveynlerimin onayını almakta hiç zorlanmadım. Ve mutluluğumu ilerletmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İlk 3 satır işte böyleydi. Ve her satırda neşeli bir güven okunuyordu. En parlak tebessüm bir anda Isabella'nın yüz hatlarına yayıldı. Bütün o kaygılar, özenler sanki hiç yaşanmamış gibi yok oldu. Neşesi neredeyse kontrol edilemez bir seviyeye ulaştı ve kendini hiç utanmadan, dünyanın en mutlu ölümlüsü, ilan etti. Bayan Thorpe sevinç gözyaşlarıyla kızına, oğluna ve misafirine sarıldı. Hatta o an tüm Bet sakinlerinin yarısını kucaklayabilirdi. Kalbi şefkatle dolup taşıyordu. Her cümlesinde, sevgili John ve sevgili Catherine kelimeleri geçiyordu. Sevgili anne ve sevgili Maria da hemen bu mutluluğa ortak edilmeliydi. Ve Isabella'nın adının önüne gelen o iki sevgili kelimesi. Artık bu sevgili çocuk için sonuna kadar hak edilmişti. John'un kendisi de sevincini saklamadı. Bay Morland'a dünyadaki en iyi arkadaş övgüsünü dizmekle kalmadı. Abartılı cümlelerle takdirlerini sundu. Tüm bu büyük mutluluğun kaynağı olan mektup asale kısaydı. Bu başarı garantisinden başka pek bir detay içermiyordu. Her ayrıntı James'in yeniden yazacağı mektuba bırakılmıştı. Fakat Isabella'nın detayları bekleyecek sabrı yoktu. Bay Morland'ın sözü vardı ya, o yeterdi. Onur sözü verilmişti, her şey kolaylaştırılacaktı. Gelirlerinin nasıl oluşturulacağı, arazi mülkiyetinin devredilmesi ya da yeniden finanse edilmesi. Bunlar onun ilgisiz ruhunun umurunda bile değildi. Kendini güvende hissettirecek kadar bilgiye sahipti, onurlu ve hızlı bir yuva kurulacaktı. Ve hayal gücü, yaklaşan o büyük mutluluğun üzerinde kanat çırpmaya başladı bile. Kendini birkaç hafta sonra Fullerton'da, her yeni tanıdığın hayran bakışları altında, Putney'deki tüm eski dostlarının kıskanç bakışları arasında görüyordu. Emrinde bir araba, biletlerde yeni bir isim. Ve parmağında muhteşem bir yüzük koleksiyonu. Mektubun içeriği netleştiğinde, sadece John Thorpe'un Londra yolculuğu kalmıştı. Varışı bekledikten sonra yola çıkmaya hazırlandı. Pekala, Bayan Morland, dedi salonda Catherine'i yalnız bulduğunda. Sana veda etmeye geldim. Catherine ona iyi yolculuklar diledi. John ise onu duymamış gibi pencereye yürüdü, etrafta dolandı, bir melodi mırıldandı. Tamamen kendi dünyasındaydı. Devizes'te geç kalmayacak mısın, dedi Catherine. John yine cevap vermedi. Ama bir dakikalık sessizlikten sonra birden patladı. Ünlü bir olay bu. Bu evlilik planı. Ruhuma kazınsın. Morland ve Belleğin zekice bir hayali. Ne düşünüyorsunuz Bayan Morland? Ben derim ki, hiç de kötü bir fikir değil. Bence de çok iyi bir fikir. Gerçekten mi? Dürüstçe söyle, Allah aşkına. Evliliğe düşman olmadığınıza sevindim. Hiç o eski şarkıyı duydun mu? Bir düğüne gitmek, bir başkasını getirir, derler. Diyorum ki, Belleğin düğününe geleceksin, umarım. Evet, kız kardeşine, mümkün olursa yanında olacağıma söz verdim. Ve sonra, biliyorsun, kendi etrafında dönüp zoraki, aptalca bir kahkaha attı. Diyorum ki, o zaman biliyorsun. Bu aynı eski şarkının gerçekliğini biz de deneyebiliriz. Deneyebilir miyiz? Ama ben hiç şarkı söylemem ki. Size iyi yolculuklar dilerim. Bugün Bayan Tilney ile yemek yiyeceğim, artık eve gitmem gerek. Hayır canım, bu kadar aceleye gerek yok. Kim bilir ne zaman tekrar birlikte olacağız? Ama 2 hafta sonra geri döneceğim. Ve bana şeytani derecede uzun 1-2 hafta gibi gelecek. O zaman neden bu kadar uzun süre uzak duruyorsunuz ki, diye yanıtladı Catherine. Bir cevap beklediğini fark etmişti. Ama bu çok nazikçe, çok nazik ve iyi niyetli bir soru. Bunu hemen unutmayacağım. Senin iyi niyetin, yaşayan herkesten daha fazla sanırım. Gerçekten büyük bir iyi niyet. Ve bu sadece iyi huyda değil, sende her şeyden çok var. Ve ruhum üzerine yemin ederim ki, senin gibi birini daha tanımıyorum. Ah, sevgili Bay Thorpe. Benim gibi bir sürü insan var sanırım. Hatta çok daha iyileri var. Size iyi günler. Ama söylüyorum Bayan Morland, Fullerton'a gelip saygılarımı sunacağım. Çok uzun sürmeden. Hatta hiç hoş olmayan bir durum yaşatmadan. Lütfen gelin. Babam ve annem sizi görmekten çok memnun olacaklardır. Ve umarım Bayan Morland, beni gördüğünüze pişman olmazsınız. Ah, hiç de değil. Görmek istediğim çok az kişi var zaten. Arkadaşlık her zaman neşelendirir.
İşte benim düşünce tarzım da tam olarak bu, dedi John. Bana biraz neşeli bir arkadaşlık verin. Sadece sevdiğim insanlarla arkadaş olayım, istediğim yerde ve kiminle istersem orada olayım. Gerisini şeytan alsın. Sizin de aynı şeyi söylemenize çok sevindim. Ama bir fikrim var Bayan Morland. Sen ve ben çoğu konuda neredeyse aynı düşünüyoruz. Belki de, dedi Catherine. Ama düşündüğümden daha azdır muhtemelen. Doğrusu, kendi aklımın ne düşündüğünü bildiğim konu sayısı bile çok azdır. Aman tanrım, artık öyle değil, dedi John. Beynimi beni ilgilendirmeyen şeylerle yormak benim tarzım değildir. Benim düşüncem basittir, bana sadece sevdiğim kızı verin. Başımızın üstünde rahat bir ev olsun. Gerisi ne kadar umurumda olur ki? Şans dediğin hiçbir şeydir. Kendi iyi gelirinden eminim ben. Bir kuruşum olmasa bile, ne çıkar, ne kadar iyi işte. Çok doğru, dedi Catherine. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Eğer bir tarafta iyi bir şans varsa, diğer tarafta sorun olmamalı. Tek bir büyük servetin sadece kendisini koruması fikrinden nefret ederim. Ve para için evlenmek. Bence dünyadaki en kötü şeydir. İyi günler. Fullerton'a ne zaman gelirseniz gelin, sizi görmekten memnun oluruz. Ve Catherine oradan ayrıldı. John'un onu daha fazla tutacak cesareti kalmamıştı. Böyle bir haber ve böyle bir ziyaret hazırlığı varken, Catherine'in gidişi engellenemezdi. Aceleyle uzaklaştı. John'u kendi mutlu konuşmaları ve Catherine'in neşeli teşvikleriyle baş başa bıraktı. Kardeşinin nişanını ilk öğrendiğinde Catherine'in hissettiği o büyük heyecan. Bay ve Bayan Allen'a haberi verdiğinde de benzer bir etki yaratacağını sanıyordu. Ama ne büyük bir hayal kırıklığı. Bu önemli olay ve verilen hazırlık sözleri. Her ikisi tarafından da James'in gelişinden beri zaten tahmin ediliyordu. O anda hissettikleri tek şey, gençlerin mutluluğuna dair dileklerdi. Bay Allen, Isabella'nın güzelliğini överken, Bayan Allen ise onun ne kadar şanslı olduğuna vurgu yapıyordu. Catherine için bu tam bir duyarsızlıktı. Ancak James'in bir gün önce Fullerton'a gitmesindeki o büyük sırrın ortaya çıkması. Bayan Allen'da biraz olsun duygu uyandırdı. Yine de tam bir sakinlikle dinleyemedi. Bu gizemden ve saklamadan dolayı defalarca pişmanlığını dile getirdi. Keşke gitmeden önce James'i görebilseydi. Çünkü babasına ve annesine en iyi selamlarını, Skinner ailesine de nazik iltifatlarını iletmesini kesinlikle rica ederdi.